Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun bir süredir video çekimleri yapmıyorum. Uzun bir aradan sonra tekrardan video çekimleri yapmaya başladım arkadaşlar. Sizden de gelen yoğun istekler üzerine tekrar video çekimlerine başladım arkadaşlar. Benim için uzun bir süreden sonra ilk video olduğu için böyle küçük kalem süsü yapmaya karar verdim arkadaşlar. Hem benim için kolaylık olsun diye hem de yeni başlayan arkadaşlar varsa eğer onlara kolaylık olması açısından böyle küçük şirin bir kalem süsü yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Bu şekilde kalem süsümüze başlamadan önce arkadaşlar beni Instagram'dan takip eden arkadaşlar bilir. Benimle çok iletişimde olan arkadaş var, onlar biliyor. Benim küçük bir çocuğum var, 2 yaşında henüz. Onun da yeni bir kanalı var arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sizden bu konuda bir ricam olacak. Videomun sonunda zaten kanalının resmi çıkacak arkadaşlar. Videonun sonunda da yine belirtirim. Sizden ricam destek olmak için oğlumun kanalına da abone olup desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sizden böyle bir ricada bulunmak istedim arkadaşlar. Oradan da bize destek olursanız çok mutlu olurum. İlk olarak kalem süsümüzün bu kafasını, ten rengini ve kırmızı yerini yapacağız arkadaşlar. Daha sonra da saçlarını, gözlerini yapıp bitireceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak kalem süsümüzün kafasından başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamı da şu şekilde İpimi alıyorum. Böyle bir tur döndürüyorum. Şurada çarpı işareti oluşturuyorum. Tığımı bu oluşturduğum yuvarlaktan içeriye geçiriyorum. İpimi buradan çekip bağlıyorum. Ve içine sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu birinci sık iğnem. Yani bağladıktan sonra içine sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu ilk bağladığımızı saymıyoruz. Şu an ben bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğne, üçüncü sık iğne, bu şekilde 6 tane sık iğne yapıyorum. Altı sık iğne yaptım arkadaşlar. İpimi kısa kalan taraftan tutup çekiyorum ve halkamı sıkıştırıyorum. Bu şekilde ilk sırayı yapmış olduk arkadaşlar. Hemen ilk yaptığım sık iğneye batarak ikinci sıraya geçiyorum. Arkadaşlar burada da püf noktası, ilk sık iğnemizi çok sık yaparsak eğer ikinci sıraya geçişte sıkıntı yaşarız. O yüzden ilk sırayı yaparken biraz bol yapmaya özen gösterin. Hemen sık iğneme battım ve tekrar sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ikinci sıraya geçtim arkadaşlar. Aynı yere batıyorum ve tekrar sık iğne yapıyorum. Yani bu sırada da her bir ilmeğe çift batarak 12 sık iğne yapacağız. Bir sonrakine geçtim. Sık iğne yaptım. Aynı yere batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar her bir sık iğneye çift batarak 12 sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe çift batarak 12 sık iğne ördüm arkadaşlar. Bu sırada sıramı belirlemedim çünkü zaten belliydi. İkinci sıraya geçtik ve hepsine çift batarak 12 sık iğne ördük. Bu sıradan sonra artık sıranızı belirleyebilirsiniz ilmekler karışmasın diye. 12 sık iğne ördüm ve 3. sıraya geçiyorum arkadaşlar. 3. sıradan bu şekilde ilk sık iğnemi örüyorum ve sıram kaybolmasın diye, karışmasın diye ilmek belirleyicimi takıyorum. Bir sık iğne ördüm arkadaşlar. İkinciye geçiyorum ve buraya çift batıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Diğerine geçip çift batıyorum. Yani bu sırada bir tek bir çift örüyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne ördüm. Diğerine geçtim ve aynı yere 2 kez batarak sık iğne yaptım.
bir tek bir çift yaparak toplamda 18 sık iğne örüyoruz. Bir tek bir çift yaparak 18 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şöyle ilmek belirleyicimin olduğu yere geldim. Yani üst sıraya geçiyorum. Dördüncü sıraya geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Dördüncü sırada da 2 sık iğne bir çift yapacağız. İlk sık iğnemi ördüm ve sıramı tekrar belirliyorum. 2 tek sık iğne örüyorum arkadaşlar. Yani burada karıştıran arkadaşlar oluyormuş. Tek sık iğne, çift sık iğne dediğim için 2 tek dediğim yani arkadaşlar 2 kez arka arkaya sık iğne yapıyorum. Yani hani sıradakilere batarak 2 sık iğne, 2 sık iğne batıyorum. Yani bu 2 tek sık iğne oluyor. Bir sonrakine çift batıyorum. Tekrar 2 tek sık iğne yapıyorum. Yani şu şekilde battım, sık iğnemi yaptım. Bir tek sık iğnem, bir sonrakine geçip battım. Bir tek sık iğne daha yaptım. Yani 2 tek sık iğne ördüm. Arka arkaya 2 sık iğne ördüm arkadaşlar. Bir sonrakine geçip çift batıyorum. Bu da çift sık iğne. 2 tek bir çift yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. İki tek bir çift yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sıra sonunda toplam 24 sık iğnem oldu. 5. sıraya geçiyorum. 5. sıramda da 3 sık iğne bir arttırma yapacağım. Yani arttırma dediğim arkadaşlar çift batıyoruz. Bunlar arttırma oluyor. 3 sık iğne bir arttırma yapacağım. İlk sık iğnemi ördüm zaten. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem ve arttırmamı yapıyorum. Yani çift batıyorum arkadaşlar. Burada hani tek, çift ya da arttırma şeklinde söylüyorum. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Arttırma zaten çift battığımız yerler arttırma oluyor. 3 sık iğne yapıyorum ve bir arttırma yapıyorum. Yani çift batmakla arttırma yapmak ikisi aynı şey arkadaşlar. Kafanız karışmasın diye açıklıyorum. 3 sık iğne ve bir arttırma. Yani 3 tek bir çift yapıyorum. Yani 3 sık iğne bir arttırma. İkisi aynı şey arkadaşlar. Tekrar 3 sık iğne ve bir arttırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Üç sık iğne bir arttırma olarak sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da toplam 30 sık iğnem oldu. Bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Yani 6. sıradayız şu an. Hemen ilk sık iğnemi örüp tekrar sıramı belirliyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar 4 sık iğne bir arttırma yapacağız. İlk sık iğnemi ördüm ben. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. Dördüncü sık iğnem ve çift batarak bir arttırma yapıyoruz. Yani 5. sık iğne içine çift batarak arttırmamızı yapıyoruz. Tekrar 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm ve bir arttırma yapıyorum. Arkadaşlar ben 4 tek bir çift yani 4 sık iğne bir arttırma bu şekilde ağız alışkanlığından dolayı
Hani söylediğim terimleri değiştirebiliyorum. Yani hepsi aynı şey aslında. 4 tek sık iğne, bir çift dediğimde 4 sık iğne bir arttırma oluyor. Bu konuda bazı arkadaşlar yazıyor, anlaşılmıyor. 4 tek sık iğne nedir, biz anlayamadık diye. O yüzden bir açıklama getireyim. 4 sık iğne bir arttırma, yani 4 tek bir çift eşit zaten arkadaşlar. Aynı şey. Kafanız karışmasın. Tekrar 4 sık iğne örüyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Dört sık iğne bir arttırma olarak 6. sıramı da tamamladım arkadaşlar. Toplamda 36 tane sık iğnemiz var. 7. sıradayız. 7. sıradan 13. sıra sonuna kadar toplamda 7 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğiz. Yani şöyle hemen ilk sık iğnemi örüp tekrar sıramı belirliyorum. Her ilmeğe bir ilmek demek arkadaşlar. Her bir ilmeğe bir kez batıp arttırma yapmayacağız hiç. Bu sırayı böyle her bir ilmeğe bir kez batarak 36 sık iğne örüyorum. 7. sıradayız. 7. sıradan 13. sıra sonuna kadar toplamda 7 sıra boyunca bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 7 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batarak 36 sık iğnemizi tekrarlayacağız. Yedi sıra her ilmeğe bir ilmek olarak 36 sık iğnemi tekrarladım arkadaşlar. 14. sıradayım. 14. sırada azaltmalara başlayacağız. Hemen ilk sık iğnemi örüp tekrar sıramı belirliyorum. Bu sırada da 4 sık iğne bir azaltma yapacağız arkadaşlar. 4 sık iğne örüyorum. İlkini ördüm. İkinci sık iğnem. 3 ve 4 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi azaltmayı arkadaşlar şu şekilde yapıyorum ben. İlmeğimin ortasından geçirip tek kanadını alıyorum. Diğer ilmeğimin de yine tek kanadını alıyorum. Yani şöyle göstereyim. Burada 1-2 tane sık iğnemiz var. Bunların tek ilmeğini alıyorum şu şekilde. Yani normalde böyle almamız gerekiyor. Ben ortasından geçirip tek kanadını alıyorum. Diğerinin de tek kanadını alıyorum. İpimi içinden geçirip sık iğne yapıyorum. Ben azaltmaları bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha düzgün ve belli olmuyor azaltma yerleri. Azaltmamı yaptım. Tekrar 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm. Yine azaltma yapacağım. Yine aynı şekilde arkadaşlar ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Diğerinin de tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden geçirip sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 sık iğne örüyorum. Bu azaltma tekniğini karıştıran arkadaşlar oluyormuş. O yüzden arkadaşlar bir farklı yöntem daha göstereyim size. Hangisi daha kolayınıza gelirse onu yaparsınız. 4 sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Şu şekilde bırakıyorum. Örmüyorum. Tekrar diğerine batıyorum. Sıradaki ilmeğime. Aynı şekilde ipimi alıyorum. Yani tığımda 3 ilmek oldu. Üçünü birlikte alıp örüyorum arkadaşlar. Bu da bir azaltma tekniği arkadaşlar ama ben bunu fazla tercih etmiyorum. Çünkü örgüde belli oluyor. Yani bunu benim gösterdiğim şekilde eğer karıştırıyorsanız arkadaşlar bu şekilde de yapabilirsiniz. Normalde ben şöyle ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Diğer ilmeğimin de tek kanadını alıp ikisinin içinden ipimi geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum.
Bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar sırada azaltma yerleri belli olmuyor. Daha düzgün duruyor. Yani yapabiliyorsanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bu sırayı böyle 4 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyorum. Dört sık iğne bir azaltma olarak 14. sıramı tamamladım arkadaşlar. Toplam sık iğne sayımız 30'a düştü. Şu an toplamda 30 sık iğnemiz var. 15. sıraya geçiyorum. Bu sırada da 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. 3 sık iğnemi örüyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. Azaltmamı da yine arkadaşlar ilmeğimin şu şekilde ortasından geçirip tek kanadını alıyorum. Diğerini de aynı şekilde tek kanadını alıyorum. Ve ipimi ikisinin içinden geçirip sık iğne yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde 3 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyoruz. Üç sık iğne bir azaltma olarak 15. sıramı da tamamladım arkadaşlar. İlmek sayımız 24'e düştü bu sırada. 16. sıraya geçiyorum. 16. sıramızda da 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. 2 sık iğnemi ördüm. Azaltmamı yapıyorum. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. Ve azaltma yapıyorum. Bu sırayı da 2 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyoruz. İki sık iğne bir azaltma olarak sıramı tamamladım arkadaşlar. Ben içini doldurdum biraz. Bu şekilde. Daha sonra doldurmada sıkıntı yaşanabilir çünkü. Giderek daraldığı için. İçini doldurdum. Ve devam ediyorum. 17. sıradayım. Bu sırada da bir sık iğne bir azaltma yapacağız arkadaşlar. Hemen bir sık iğnemi örüyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. Azaltmamı yaptım. Tekrar bir sık iğne örüyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar bir sık iğne bir azaltma olarak devam ediyoruz. Bir sık iğne bir azaltma olarak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bu son sık iğnelerimi yapmadım. Yani azaltmamı yapmadım. Burada hem renk değişikliği hem de son azaltmamızı yapacağız. Yani kafanız karışmasın diye tekrar söylüyorum. Bir sık iğne bir azaltma olarak geldim. Son sık iğnemi örüp azaltmamı yapmam gerekiyor şu an. Renk değişikliği yapacağım için son azaltmamı yapmadım. Hem azaltma yapacağız hem de renk değişikliği yapacağız burada arkadaşlar. Şöyle ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Diğerini de yine tek kanadını alıyorum. Azaltma yapar gibi. İkisinin içinden ipimi geçiriyorum. Şu şekilde bırakıyorum ve örmüyorum arkadaşlar. Yani tığımda şu an 2 ilmek var. Diğer ipimi alıyorum.
Şöyle ilmek belirleyicimi de çıkarayım. Daha rahat görünsün. Diğer ipimi aldım arkadaşlar. Bu tığımdaki iplerimin içinden geçiriyorum. Biraz sıkıştırıyorum. Ve bir sonraki sık iğneye batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar hem azaltmamı yapmış oldum hem de renk değişikliği yaptım. Şimdi iplerimi birbirine bağlıyorum. İyice sıkıca bağlayıp arkadaşlar bu ten rengimizi koparıyoruz artık. Ten rengini kopardım arkadaşlar. Burada kalan iplerimi de içeriye attım. Devam ediyorum. Renk değişikliği yaptık. İlk sık iğnemizi ördük. Hemen ikinci sık iğnemi örüyorum. Tekrar arkadaşlar sırayı belirleyebilirsiniz. Burada karışıklık olmasın yine. İlk renk değişikliği yaptığımız ilk sıraya hemen şöyle sıramı belirliyorum. 2 sık iğne ördüm. Şimdi tekrar bir azaltma yapacağım. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. Ve yine bir azaltma yapıyorum. Giderek daraldığı için arkadaşlar bu sıra biraz zor olabilir. Yine 2 sık iğne örüyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. Böylelikle de sıra sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Bu sıra sonunda da toplam 9 sık iğnemiz kaldı. Şu an 18. sıramız bitti. 19. sıradayız. 19. sıradan 28. sıra sonuna kadar, yani toplamda 10 sıra boyunca bu 9 sık iğnemizi tekrarlayacağız arkadaşlar. Yani her bir ilmeğe bir kez batarak 10 sıra boyunca bu 9 sık iğnemizi tekrarlayacağız. Azaltma yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak 10 sıra örüyorum. On sıra boyunca 9 sık iğnemi tekrarladım arkadaşlar. Şöyle hemen son sık iğnemi batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma da arkadaşlar sık iğneme battım. Şu an tığımda 2 sık iğne var. Hemen birinin içinden geçiriyorum ve bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde arkadaşlar boyun kısmını yaptık. Şu ipi hemen içeriye atıyorum. Kafa kısmını dolduruyoruz arkadaşlar. Yani şu üst kısmı. Burası boyun olduğu için ve kalem geleceği için buraya doldurmuyoruz. Yani şöyle tığımda göstereyim. Burayı böyle kaleme takacağımız için doldurmuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kafasını ve boynunu yapmış olduk kalem süsümüzün. Geriye saçları ve gözleri kaldı arkadaşlar. Saçlarını ve gözlerini de yapıp bitireceğiz. Kalem süsümüzün saçlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sarı iple yapıyorum ben. Normalde siyah daha güzel duruyor ama siyah iple videoda anlaşılmadığı için ben sarı ip tercih ettim. Siz istediğiniz bir renkte tercih edebilirsiniz. Ben daha anlaşılır, ilmekler gözüksün diye sarı ip tercih ettim arkadaşlar. Hemen sihirli halkamı yapıyorum. Halkamı bağlayıp içine 6 sık iğne yapıyorum.
6 sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi bu ipim, kısa kalan ipimden tutup çekiştiriyorum ve halkamı sıkılaştırıyorum. İlk sıram bitti. İkinci sıraya geçiyorum şimdi arkadaşlar. Yani bu ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. Ve yine aynı sık iğne yapıyorum. İkinci sıramızda da her ilmeğe çift batarak 12 sık iğne öreceğiz arkadaşlar. İlkini battım zaten. Aynı yere batıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Diğerine geçiyorum. Aynı yere 2 kez batıyorum. Diğerine geçiyorum. Aynı yere 2 kez batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar her sık iğneye çift batarak 12 sık iğne örüyorum. ...12 sık iğne ördüm. Şimdi 3. sıraya geçiyorum arkadaşlar. 3. sırada bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. İlk sık iğnemi ördüm. Sıramı karıştırmamak için ilmek belirleyicimi takıyorum. Bir sık iğne ördüm. Ve bir arttırma yapıyorum. Yani aynı yere çift batarak bir arttırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne örüyorum. Diğer sık iğneme geçip çift batarak arttırma yapıyorum. Yine aynı şekilde bir sık iğne, bir arttırma olarak 3. sıramı tamamlıyorum. Üçüncü sıramı da tamamladım arkadaşlar. Bu sırada toplam 18 sık iğnemiz oldu. 4. sıraya geçiyorum. 4. sırada da 2 sık iğne, bir arttırma yapacağız. 2 sık iğnemi ördüm ve bir arttırma yapıyorum. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. Yine bir arttırma yapıyorum. 4. sıramızda 2 sık iğne, bir arttırma olarak tamamlıyoruz. Dördüncü sıramı da tamamladım arkadaşlar. Bu sıra sonunda da toplam sık iğne sayımız 24 oldu. 5. sırama geçiyorum. 5. sırada da 3 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Hemen sıramı belirliyorum. 3 sık iğne örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. Tekrar 3 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde 3 sık iğne, bir arttırma olarak devam ediyoruz. Üç sık iğne, bir arttırma olarak 5. sıramı tamamladım. Bu sırada da toplam 30 sık iğnemiz oldu. 6. sıraya geçiyorum. Altıncı sırada da 4 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Hemen 4 sık iğnemi örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar 4 sık iğne örüyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde arkadaşlar 4 sık iğne, bir arttırma olarak devam ediyoruz.
4 sık iğne bir arttırma olarak 6. sıramı da tamamladım arkadaşlar. Toplam 36 sık iğnem oldu. 7. sıraya geçiyorum. 7. sıra dahil 11. sıra dahil toplamda 5 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğiz. Yani şu an 7. sıradayız. 7. sıradan 11. sıra sonuna kadar toplamda 5 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batarak arttırma yapmadan 36 sık iğnemizin hepsine birer kez batarak 5 sıra örüyoruz arkadaşlar. Her bir ilmeğe bir kez batarak 5 sıra örüyorum. Beş sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. 12. sıradayım. 12. sırada baştan 10 sık iğne örüyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 sık iğne ördüm. Şimdi bir tane ikili trabzan yapacağım. Tekli trabzan yapacağız arkadaşlar, pardon. Şimdi bir tane tekli trabzan yapacağım. Bunu da ipimi doladım tığıma. Hemen bir sonraki sık iğneye battım. Ve şu an tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birlikte örüyorum. Bu şekilde tekli trabzan örmüş oluyoruz. Şimdi 6 kez ikili trabzan öreceğiz. İkili trabzanda da yine tığıma ipimi aldım. Sıradaki sık iğneme battım. Tığımda şu an 3 sık iğnem var. Bunların ikisini birlikte örüyorum. Bu da ikili trabzan oluyor arkadaşlar. 6 kez ikili trabzan yapıyoruz. Yine ipimi doladım tığıma şu şekilde. Sık iğneme battım ve 3 ilmeğim var şu an. İkisini birlikte ördüm. Bu şekilde 6 kez ikili trabzan yapıyoruz. 3. ikili trabzanın böyle 4 5 ve 6. Toplamda 6 kez ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki sık iğneme batıp sık iğne yapıyorum. Yani ipimin üstünü almadan direkt sık iğne yapıyorum. Tekrar yine 3 zincir çekiyorum. Ve yine 6 kez ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmeklerimin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde 6 kez ikili trabzan yapıyorum. Altı kez ikili trabzan ördüm arkadaşlar. Şimdi bir kez tekli trabzan yapacağım. Bunda yine ipimi doladım. Sık iğneme battım ve ilmeklerimin üçünü birlikte ördüm. Şimdi 11 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Tığıma ipimi dolmadan direkt 11 sık iğne örüyorum. ...11 sık iğnemi ördüm. Sıradaki sık iğneme batıyorum. İlmeğimi aldım. Hiç tığıma böyle dolamadan arkadaşlar direkt diğerinin içinden geçirip
bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bebeğimizin saçlarının alt kısmını, yani peruk kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar diğer parçalarıyla devam ediyorum. Kalem süsümüzün saçlarının topuz kısmını yapacağız şimdi arkadaşlar. Bunun için de yine sihirli halkamı yapıyorum. Halkamı bağlayıp içine 6 sık iğne yapıyorum. Altı sık iğnemi yaptım. Halkamı iyice sıkıştırıyorum. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum ve ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sıramda da her ilmeğe çift batarak altı olan sık iğnemi 12'ye çıkarıyorum arkadaşlar. Yani her bir ilmeğe çift batarak 12 sık iğne örüyoruz. ...12 sık iğnemi ördüm arkadaşlar. 3. sıradayım. 3. ve 4. sırada arttırma yapmıyoruz. Her ilmeğe bir kez batıyoruz. Yani 12 sık iğnemiz var. 2 sıra boyunca bu 12 sık iğnemizi tekrarlıyoruz. Her bir ilmeğe bir kez batarak 2 sıra boyunca 12 sık iğnemizi tekrarlıyoruz. Yani 3 ve 4. sıralarda yine aynı şekilde 12 sık iğne örüyoruz. Üç ve 4. sıralarımı ördüm arkadaşlar. Yani arttırma yapmadan 3. sırada da 4. sırada da 12 sık iğnemi tekrarladım. 5. sıradayım. 5. sırada da 6 azaltma yapıp sık iğnemizi 6'ya düşüreceğiz. Yani şu şekilde göstereyim. Hemen ilk sık iğneden tek kanadını alıyorum. Diğer sık iğnemin de tek kanadını alıp ikisinin içinden geçirip örüyorum. Bu şekilde azaltmamı yaptım arkadaşlar. 6 kez arka arkaya azaltmamı yapıyorum. İkinci azaltmam. Bu sıra biraz zorlayabilir arkadaşlar, daraldığı için. Son sıramız zaten. Böyle sıkıştırarak yaparsanız arkadaşlar daha güzel olur. Araları açık kalmaz. 3 4 Yani sıkıştırmadan kastım arkadaşlar, bu geride kalan diğerlerini alırken gevşeyebiliyor. Şöyle biraz çektirdiğinizde ikisi de aynı seviyeye geliyor. 5. azaltmam. Son azaltmamı da yapıyorum. Son azaltmamı da yaptım arkadaşlar. Bir ilmek kaydırma yapıyorum hemen bir sonrakine batın. Ve bir zincir çekiyorum. Dikmek için biraz pay bırakıp ipimi koparıyorum artık. Şöyle biraz elimizle de düzeltiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar topuzunu yaptım. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. Yani aynı ölçülerde, aynı sıralarda bir tane daha örüyoruz. Onun da yine ipini biraz uzun bırakıp koparıyoruz. Sonra da dikim işlemine geçeceğiz. Diğer topuzu da yaptım arkadaşlar. Şimdi birleştirip dikme aşamasına geçeceğim. Öncelikle bu büyük parçayı kafasına yerleştiriyorum. Bunu da arkadaşlar şöyle şu şekilde göstereyim. Ensesinden hemen şu şekilde şöyle göstereyim. Yani şu kadar bir ya da iki sıra boşluk kalacak şekilde
Hemen giydiriyorum kafasına. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi hani şu ense kısmında fazla boşluk kalmasın. Bu şekilde giydirip etrafından küçük küçük dikiyorum. Hemen ilk sıradan şöyle ufak ufak, çok belli olmayacak şekilde bunu buraya dikip sabitleyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar etrafını hep döneceğim. Bu topuzları da şöyle göstereyim kafasına şu şekilde. Yani bunu aslında siz kendiniz ayarlamanız daha iyi olur arkadaşlar. Gözünüzde nasıl güzel görünüyorsa hani sıraları bu şekilde dikebilirsiniz. Şöyle aralıklı olarak yanlardan iki topuz şeklinde bunları da bu bıraktığım iplerle dikip sabitleyeceğim. Önce bunu sabitleyip daha sonra da bunları sabitleyeceğim arkadaşlar. Söylediğim gibi şöyle yanlardan ufak ufak belli olmayacak şekilde hemen ilk sıradan dikiyorum. Daha sonra da küçük topuzlarını dikeceğim. Bebeğimin saçlarını diktim ben arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim, topuzlarını da diktim. Göz yerlerinde toplu iğne ile belirledim. Göz yeri için ve topuzun yerleri için sayı veremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar ince iple de yapabiliyor ya da daha kalın iple de yapabiliyor. O yüzden sıralar değişebiliyor arkadaşlar. Ya da bazı arkadaşların eli sıkı, bazısınınki bol olabiliyor. Gevşek örebiliyorlar. O yüzden hani bu sıralar değişebiliyor. Bu siz yaptığınız oyuncağa ya da yaptığınız süse her ne yapıyorsanız onlar için geçerli bu. Gözünüze nasıl güzel görünüyorsa, hani nasıl hangi sıralara uygun oluyorsa o şekilde yapmanızı öneririm. Hani bazen bazı arkadaşlardan geliyor işte yaptım ağzı eğri oldu ya da işte burnunun yerini tutturamadım, gözlerini tutturamadım gibi mesajlar da gelebiliyor. Bu tamamen iple alakalı da olabiliyor arkadaşlar ve örme şekliyle, tığınızla da alakalı olabiliyor. O yüzden siz gözünüze nasıl güzel görünüyorsa oraya yapmanızı öneririm. Öyle daha güzel bir görüntü olacaktır. Böyle gözleri için de arkadaşlar ben ortaladım. Yer belirledim. Nasıl güzel görünüyorsa dediğim gibi o sıralara yapın. Sadece burada dikkat etmeniz gereken gözleri yaptığınızda şu saç ortasından şöyle direkt aşağıya gelip burada hani burada kaç sık iğne kalıyorsa diğer tarafta da o kadar sık iğne kalması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi sadece bu saç ortasından hani burayı baz alarak orta bölüm olarak burayı belirleyin. Diğer taraflara da zaten gözleri kaydırarak yapın. Böyle daha güzel ve düzgün duracaktır arkadaşlar. Gözleri için de ben böyle küçük boncuk kullanacağım arkadaşlar. Bunları da belirlediğim yere dikeceğim. Daha sonra da ağzına geçeceğim arkadaşlar. Şu an söylediğim gibi ağzının yerini de ben tam belirleyemedim. Gözlerini diktikten sonra onun da sırasını belirleyip sizlere göstereceğim. Kalem süsümün gözlerini de diktim ben arkadaşlar. Şimdi ağzı için kırmızı bir ip aldım. Ağzında gözlerden hemen 2 sıra aşağıya yapacağım. Herhangi bir yerden ipimi batırıyorum. Gözlerden 2 sıra aşağıdan hafif gözün bittiği noktadan çıkarıyorum. Şöyle şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Yine söylediğim gibi sayı verirsem yamukluk olabilir. Şöyle göstereyim. Şu şekilde çıkarıyorum ben. İpimi buradan bir sıra aşağıya şöyle hafif çapraz gelecek şekilde batırıyorum. Ve ağzımın diğer uç tarafı, yani bu çıkardığımızın uç tarafı nerede olacaksa oradan hemen iğnemi çıkarıyorum. İpimi çekiyorum. Daha sonra arkadaşlar buradan aynı yere geliyorum.
Yani şu uç noktaya geliyorum. Buraya da batıp herhangi bir yerden iğnemi çıkarıyorum. Şöyle hafif hafif elimizle de düzeltmeler, şöyle yuvarlak şekli veriyoruz. Bu şekilde bebeğimin kalem süsümün ağzını da oluşturdum arkadaşlar. İpime burada düğüm atıp daha sonra da buradaki ip parçalarını içeriye çekeceğim tığımla. Kalem süsümü bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Böyle bu şekilde şirin, güzel bir kalem süsü. Çocuklarınıza okullar yeni başladı. Onlar için yapabileceğiniz güzel, şirin bir hediye de olur hem. Bu şekilde kalem süsümüz bitti arkadaşlar. Videomun başında sizden bir ricam olmuştu arkadaşlar. Oğlumun kanalına abone olur musunuz diye. Oğlum kanalının ismi Hamza Firarda arkadaşlar. Zaten videonun sonunda da resmi çıkacak hemen. Oradan tıklayıp Hamza Firarda kanalına girip abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Oradan da bana destek olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.